Cheesecake sever misiniz? Belki sevmiyorsunuz. Ama hiç önemli değil. Çünkü bu tatlıyı seven milyonlarca insan var. Ve işin güzel yanı, onların cheesecake yemesi belki de sizin yatırım kazancınız olabilir. Bu videoda kökeni antik Yunan dönemine dayanan, ardından Romalıların tarifi geliştirmesiyle Avrupa'ya yayılan, 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde modern şekline bürünen bu tatlıyı 1972 yılında açtıkları aile işletmesindeki özel tarifleriyle popüler hale getiren The Cheesecake Factory şirketini inceleyeceğiz. Önce şirketin tarihsel geçmişine göz atarak temel verilerini inceleyecek, ardından teknik göstergeler bizlere ne gibi fırsatlar sunuyor birlikte değerlendireceğiz. İyi seyirler. 1949 yılında Detroit'te yaşayan Evelyn Overton kendi cheesecake tarifini geliştirmişti. Arkadaş çevresi tarafından çok beğenilen bu tatlıyı küçük etkinliklere ve çevresine satmaya başlayarak kazanç elde etmeye de başlamıştı. 1972 yılında eşi Oscar'la Los Angeles'a taşınmış ve The Cheesecake Factory Baker adıyla ilk işletmelerini de burada açmışlardı. Başlangıçta küçük bir üretim tesisi olan bu işletmeyle restoranlara ve küçük otellere cheesecake satmaya başlamışlardı. 1978 yılına gelindiğinde ise oğulları David Overton, Kaliforniya'da ilk The Cheesecake Factory restoranını açmıştı. Artık menüde sadece cheesecake değil, tuzlu yemekler de yer alıyordu. Ailenin ilk açtığı The Cheesecake Factory Bakery'den gelen dondurulmuş hazır kekler restorana gönderiliyordu. Burası ilerleyen zamanlarda restoran zincirinin arka mutfağı ve tedarik merkezi olarak işlev görecekti. 1980'lere gelindiğinde restoran menüsü burger, pizza, makarna gibi ana yemeklerle zenginleşmiş, restoran zinciri Los Angeles dışında da büyümeye başlamıştı. 1993 yılında Nasdaq borsasında arz edilen şirket, 1990'lar ve 2000'ler boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı eyaletlerinde yeni restoranlar açmış, sonrasında uluslararası genişlemeye başlayarak Meksika, Dubai, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Brezilya gibi ülkelerde franchise modeliyle restoran zincirine yeni halkalar eklemeye başlamıştı. Dünya genelinde 350'den fazla restoranı bulunan bu şirketin şimdi temellerine inerek büyüme hikayesinin somut verilere nasıl yansıdığını değerlendirmeye geçelim. Şirketin gelirleri 2020 Covid pandemisinde darbe alsa da uzun vadede istikrarlı bir şekilde artış göstermektedir. Pandemide restoranların hizmetlerine ara vermesiyle sadece online satış yoluyla faaliyet gösteren şirketin gelirleri Covid sonrası ise hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girmiştir. Şirketin net karlılığı da Covid dönemi sert düşüş yaşamış ancak sonrasında hızlı bir toparlanma ile istikrarlı artışını devam ettirmektedir. Güçlü bir serbest nakit akışına sahip olan şirketin hisse başı kazançları da artış periyodunda ilerlemektedir. Şirketin brüt kar marjındaki artışlar ise operasyonel verimliliğin arttığına dair bir işaret olarak değerlendirilebilir. Şirketin öz kaynak karlılığı oranlarındaki artışlar, finansal sağlığının ve operasyonel verimliliğin arttığına dair bir diğer işaret olarak gösterilebilir. Bu kalemde son yıllarda artışa eşlik eden azalan borçları şirketin organik karlılığını ve öz sermaye verimliliğini arttığı şeklinde yorumlayabiliriz. Temel verilere kısaca baktık. Şimdi gelelim analizlerin en lezzetlisine, yani teknik analize. 1993 yılında Cake sembolü ile Nasdaq borsasında halka arz olan şirketin hisse senedi 1993 yılından günümüze kadar yaklaşık %2406 yükselmiştir. 1993 yılının Eylül ayında 1000 dolarlık Cake hissesi alan ve hiç satmayan birisinin günümüzde ortalama 79.350 dolar olurdu. Ekranda Cake hissesinin haftalık zaman aralığındaki fiyat hareketlerini görmektesiniz. 2021 yılında 65 dolar seviyesine yükselen fiyatlar, o tarihten sonra başlayan satışlarla bir yıl içinde 26 dolar seviyelerine kadar gerilemiş ve yaklaşık 2 yıllık bir yatayda konsolidasyon süreci yaşamıştır. Bu bölgede yaşanan fiyat dalgalanmaları traderları uzaklaştırarak gerçek yatırımcıların hisse senetlerine sahip olmasını sağlamıştır. 2024 yılında ise düz taban bölgesini kırarak yükseliş hareketini başlatmıştır. 2025 yılına geldiğimizde fiyatlar tekrar 65 direncini aşarak 69 dolara kadar yükselmiş ancak bu bölgede kalıcı olamayarak direncin altına inmiştir. Fiyat hareketlerine geniş pencereden baktığımızda şu an kulpu olmayan bir fincan formasyonu oluşumu gözlenmektedir. Ancak pivot nokta kırılmadan formasyonu tamamlanmış kabul edemeyiz. Bu yüzden pivot nokta yakınında hareket eden fiyatları takibimize almalıyız. Daha önce Robinhood videosunda analiz ettiğim bu formasyonda o tarihten sonra Robinhood hisse senedinde ciddi ve sert bir yükseliş yaşanmıştı. Fincan kulp formasyonları kulplu da olabilir ancak kulp yapmadan da kırılım gerçekleştirebilir. Kulplu ya da kulpsuz kırılım gerçekleşirse bu esnadaki hacim ve yükseliş gapleri dikkatle takip edilmelidir. %5 başarısızlık bölgesi aşıldıktan sonra işleme girilmesi daha doğru olur. Formasyon geniş bir zaman diliminde oluştuğu için hedef fiyata ulaşması zaman alabilir.
Bu formasyonda hedef fiyat ölçüm kuralına göre formasyon tabanından pivot noktaya kadar olan yüksekliğin pivot nokta üzerine eklenmesi ile bulunur. Bu da bize 166 dolar seviyelerini işaret ederek yaklaşık %166'lık potansiyel yükseliş hareketini işaret etmektedir. Pivot noktayı kıran formasyonların %50'si hedef fiyata ulaşmaktadır. Ben fincan formasyonlarının analizlerini yaparken bu formasyonu popüler hale getiren William O'Neill ve Thomas Bulkowski'nin çalışmalarını harmanlayarak sizlere sunmaktayım. Eğer bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.